Bir mıknatısın demiri kendine çekmesi bize o kadar sıradan gelir ki aslında ne kadar tuhaf bir olaya baktığımızı çoğu zaman fark etmeyiz. Ortada bir temas yoktur. Bir dişli birbirine geçmez. Bir yüzey öbürüne sürtmez. Bir el öbürünü itmez. Yine de demir parça hareket eder. Sanki arada boşluk, görünmeyen bir komut taşımaktadır. Ve işin daha da ilginç tarafı şu. Aynı görünmeyen etki artık sadece çekme ve itme ile değil, sürtünme ile de ilişkilendiriliyor. Yani iki şey birbirine hiç değmeden de hareket kaybı yaşayabiliyor. Bu yalnızca yeni bir deney sonucu değil. Bu alan dediğimiz şeyin aslında ne kadar gerçek olduğunu yeniden düşünmeye zorlayan bir gelişme. Çünkü gündelik sezgimiz fiziksel etkinin temasla geldiğini söyler. Bir şeyi itmek için dokunursun, bir şeyi durdurmak için bastırırsın. Sürtünme dediğimiz şey iki yüzeyin birbirine sürtünmesidir. Ama mıknatıs bize baştan beri başka bir şey söylüyordu. Etki her zaman doğrudan temasla gelmek zorunda değildir. Aradaki boşluk bazen gerçekten boştur, bazen de değildir. Boşlukta maddenin ve hareketin izin verdiği bir düzen vardır. Fizikte bu düzene alan diyoruz. Manyetik alanda bu düzenin en tanıdık, en az sezgisel örneklerinden biri. Önce en temel sorudan başlayalım. Manyetik alan nedir? En sade ifadeyle uzayın belirli bir bölgesinde ne tür bir manyetik etki oluşacağını söyleyen fiziksel bir yapıdır. Orada bir manyetik alan varsa küçük bir pusula iğnesi belli bir yöne dönmeye zorlanır. Oradan geçerken hareketli elektrik yükleri yolundan sapar. Küçük mıknatıslar hizalanır. Yani manyetik alan yalnızca bir fikir değildir. Ölçülebilen yönü ve şiddeti olan gerçek bir fiziksel etkidir. Pusulanın kuzeye göstermesi manyetik alanın yalnızca teorik değil, doğrudan gözlenebilir bir şey olduğunun en gündelik kanıtlarından biridir. Manyetik alanı boşlukta dolaşan görünmez bir madde gibi düşünmek doğru değildir. O daha çok uzayın belli bir bölgesinin fiziksel karakteridir. Tıpkı bir yamacın eğimi gibi. Bir top o yamaca bırakıldığında nasıl belli bir yöne yuvarlanırsa, manyetik özellik taşıyan bir cisim de alanın içinde belli bir davranış göstermeye zorlanır. Elbette bu sadece bir benzetme ama sezgiyi kurmak için işe yarar. Alan cisimler arasında aracı bir şey olmaktan çok etkileşimin uzayda nasıl dağıldığını anlatan fiziksel bir tanımdır. Peki bu alan neden oluşur? Klasik düzeyde cevap açık. Elektrik yükü hareket ederse manyetik alan oluşur. Duran yük yalnızca elektrik alan üretir. Yük hareket etmeye başladığında yani akım oluştuğunda manyetik alan da ortaya çıkar. Bu yüzden akım geçen bir telin yanında pusula iğnesi sapar. Bu ilişki elektriğin ve manyetizmanın aslında tek bir daha büyük çerçevenin iki yüzü olduğunu gösterir. Modern fizikte buna elektromanyetik alan deriz. Elektrik ve manyetizma ayrı ayrı icatlar değil, aynı temel alanın farklı koşullarda ortaya çıkan iki görünümüdür. Burada bir ayrıntı daha var. Manyetik alan çizgileri kitaplarda kuzeyden çıkıp güneye giren çizgiler olarak gösterilir. Bunlar gerçek çizgiler değildir. Alanın yönünü ve yoğunluğunu anlatan görsel bir dildir. Çizgilerin sık olması alanın güçlü, seyrek olması zayıf olduğu anlamına gelir. Ve bu çizgiler elektrik alan çizgileri gibi bir yerde başlayıp bir yerde biten açık hatlar değildir. Kapalı döngüler oluşturur. Bu yüzden doğada tek başına dolaşan izole bir kuzey kutbu ya da tek başına bir güney kutbu gözlenmemiştir. Bir mıknatısı ikiye böldüğünüzde bir tarafta sadece kuzey, diğer tarafta sadece güney elde edemezsiniz. İki küçük mıknatıs elde edersiniz. Başka bir önemli nokta da şu, gerçek manyetizmanın tam açıklaması yalnızca klasik fizikte tamamlanmaz. Çünkü güçlü kalıcı mıknatıslık özellikle ferromanyetizma, atomların ve elektronların kuantum davranışı olmadan eksik kalır. Demirin neden bu kadar güçlü manyetik tepki verdiğini anlamak için elektronların spinini, birbirleriyle nasıl hizalandığını ve bazı maddelerde neden ortak bir düzen kurabildiğini de hesaba katmak gerekir. Başka bir deyişle mıknatısın gücü yalnızca elektrikten değil, kuantum düzeninden de gelir. Akım geçen telde hareketli yüklerin var olduğunu söyledik. Peki çubuk mıknatısın içinde ne hareket ediyor? Cebinizdeki bir mıknatısın içinden gözle görülür bir elektrik akımı akmıyor. Buna rağmen o da güçlü bir manyetik alan üretiyor. İşte burada atom ölçeğine inmek gerekmektedir. Kalıcı mıknatısların kaynağı maddenin içinde bulunan elektronlardır. Elektronlar elektrik yüklüdür. Bu nedenle onların davranışı elektrik ve manyetizma ile doğrudan bağlantılıdır. Elektronların iki önemli özelliği vardır. Birincisi atom içinde hareket etmeleri, ikincisi ise spin denen tam günlük dilde karşılığı olmayan ama yerleşik dönüklük gibi düşünülebilecek kuantum özellik taşımalarıdır. Spin klasik anlamda küçük bir topacın dönmesi değildir ama sonuç olarak elektronlara küçük bir manyetik moment kazandırır.
Manyetik moment bir parçacığın küçük bir mıknatıs gibi davranma eğilimidir. Yani elektron yalnızca elektrik yüklü bir parçacık değildir. Aynı zamanda manyetik davranışında temel aktörlerinden biridir. Bu noktada manyetik alanın yapı taşı var mı sorusu aklımıza gelir. Günlük anlatımda buna doğrudan şudur diye tek parçalı bir cevap vermek kolay değildir. Çünkü alanın kendisi fizikte temel kabul edilen şeylerden biridir. Nasıl kütle çekimi açıklarken çekim alanı diyorsak, burada da elektromanyetik alan deriz. Daha derin kuantum düzeyinde konuşursak bu alanın kuantumlu tarifinde foton kavramına ulaşırız. Ama çubuk mıknatısın çevresindeki alanı etrafa saçılan görünmez tanecik yağmuru gibi düşünmek doğru bir zihinsel resim oluşturmaz. Problemi daha doğru şekilde ifade etmek gerekirse manyetik alan hareketli yüklerden ve maddede hizalanan manyetik momentlerden doğan gerçek bir fiziksel alandır. Peki her madde neden mıknatıs gibi davranmaz? Neden demir mıknatısa güçlü tepki verirken tahta vermez? Cevap yine maddenin iç düzeninde saklıdır. Demir, nikel ve kobalt gibi bazı maddelerde atomların manyetik momentleri birbirini destekleyecek şekilde kümelenebilir. Bu kümelere manyetik domain denir. Domain kelimesi burada bölge anlamına gelir. Yani malzemenin içinde çok sayıda küçük alan düşünün. Her alanın içinde atomlar küçük mıknatıslar gibi aynı yöne bakar. Fakat mıknatıslanmamış bir demir parçasında bu bölgeler genel olarak farklı yönlere bakar. Bir bölge sağa, diğeri sola, bir başkası yukarı yönelmiştir. Bu yüzden dışarıdan bakınca toplam etki zayıf görünür. İçeride yerel düzen vardır ama genel ölçekte birbirini götürür. İşte bir mıknatıs demire yaklaştığında olan şey tam da budur. Mıknatısın alanı demirin içindeki küçük bölgeleri yeniden düzenlemeye başlar. Alan yönünde hizalanan bölgeler büyür, diğerleri küçülür. Bu bir tür iç yeniden örgütlenme meydana getirir. Sonuçta demirin mıknatısa daha yakın tarafında zıt kutup etkisi güçlenir ve çekim ortaya çıkar. Yani mıknatıs demiri uzaktan yakalamaz. Demirin iç yapısını etkileyerek onu kendi alanına göre yeniden düzenler. Çekim dediğimiz şey yalnızca iki nesnenin dışarıdan ilişkisi değildir. Aynı zamanda demirin içindeki görünmeyen düzenin değişmesidir. Buradan da çok önemli bir fikir çıkıyor. Manyetik olaylar yalnızca dış kuvvet meselesi değildir. İç yapı meselesidir. Bir malzemenin içinde ne kadar düzen, ne kadar hizalanma, ne kadar kararlılık varsa dışarıdaki davranış da ona göre şekillenir. Aslında bu düşünce bugün konuşacağımız yeni sürtünme deneyinin tam merkezinde yer alıyor. Çünkü sürtünmeyi normalde yüzeylerin etkileşimi olarak anlatırız. İki cisim temas eder, yüzeyler pürüzlüdür. Mikroskobik çıkıntılar birbirine takılır. Hareket ederken enerji kaybı olur, ısı açığa çıkar. Klasik resim budur. Günlük hayat için çoğu zaman son derece işe yarar. Yüzyıllardır bize böyle öğretildi. Bu çerçevede iki yüzey ne kadar çok bastırılırsa sürtünme de genel olarak o kadar büyür. Çünkü daha fazla mikroskobik temas oluşur. Bu yaklaşım klasik tribolojinin yani sürtünme biliminin temel taşlarından biridir. Fakat yakın zamanda yayınlanan bir çalışma bazı sistemlerde bu sezginin eksik olduğunu gösterdi. Deneyde araştırmacılar birbirine temas etmeyen iki manyetik katman kurdu. Altta sabit bir manyetik düzen vardı. Üstte ise dönebilen küçük mıknatıslardan oluşan ikinci bir katman yer alıyordu. Bu iki katman arasında boşluk vardı. Yani klasik anlamda sürtünmeye yol açacak bir yüzey teması yoktu. Buna rağmen üst katman kaydırıldığında hareketi yavaşlatan gerçek bir direnç ortaya çıktı. Başka bir deyişle sistem temas etmeden sürtünme benzeri enerji kaybı üretiyordu. Şimdi burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Eski yasa kendi geçerli olduğu koşullar içinde çalışır. Ama bu deney o koşulların dışında kalan yeni bir rejim gösterir. Klasik sürtünme yasası temas eden yüzeyleri ve yüzey yükünü esas alır. Bu deneyde ise asıl mesele yüzeyin teması değil, manyetik katmanların iç düzeninin kayma sırasında nasıl değiştiğidir. Sürtünmenin kaynağı yüzey pürüzü değil, iç manyetik yeniden yapılanmadır. Deneyin en çarpıcı kısmı direncin mesafeye verdiği tepkiydi. Katmanlar birbirinden çok uzakken sürtünme zayıftı. Bu anlaşılır çünkü etkileşimde zayıflar ama katmanlar çok yakınken de sürtünme düşük kaldı. Asıl maksimum direnç orta bir uzaklıkta ortaya çıktı. Bu sezgiye ters bir durum çünkü insan doğal olarak daha yakınsa daha güçlü etkileşim vardır, o halde sürtünme de daha büyük olmalı diye düşünür. Oysa deney bunu göstermedi. Direnç en güçlü manyetik çekimde değil, iç rekabetin en yoğun olduğu aralıkta zirveye çıktı. Çünkü orta mesafede sistem aynı anda iki farklı düzen isteği arasında kalıyor. Basitçe söylemek gerekirse manyetik elemanların bir kısmı hizalanmayı tercih ediyor, diğer etkileşim başka hizalanmayı dayatıyor. Sistem tek bir rahat düzene yerleşemiyor. Kayma sürdükçe küçük mıknatıslar sürekli yeniden yönelmek zorunda kalıyor. Bir o tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor ve sonra yeniden ayarlanıyor.
Bu iç çekişme enerji kaybına yol açmaktadır. Fizikte buna İngilizce terimle söylemek gerekirse dynamic frustration denir. Yani sistemin önünde birden fazla uygun düzen var ama bunları aynı anda tam olarak yerine getiremiyor. Bu tabloyu daha anlaşılır hale getirmek için şöyle düşünebiliriz. Yerde tekerlekli bir sandalye itiliyor. Sandalyenin sürtünmesini tekerlek ve zemin arasındaki temas belirler. Bu klasik durumdur. Şimdi başka bir örnek hayal edelim. Tekerlek yok, temas yok ama sandalyenin içinde her hareketinde yeniden şekil değiştiren, birbirine takılıp yeniden açılan karmaşık bir mekanizma var. Dışarıdan itme kolay görünür ama iç düzen her adımda enerji yutuyorsa hareket yine yavaşlar. İşte burada olan da buna benziyor. Kaybedilen enerji yüzeyin aşınmasından değil, iç manyetik düzenin sürekli yeniden kurulmasından kaynaklanıyor. Deneyde bir başka önemli kavram daha var. Histeresis. Bir sistemin davranışı sadece bulunduğu ana değil, az önce hangi yoldan geldiğine de bağlıysa histeresis vardır. Yani sistemin hafızası vardır. Manyetik elemanlar kayma sırasında yeni konuma anında ve kusursuz biçimde uyum sağlamaz. Gecikir, takılır, sonra aniden döner. Her bu tür gecikme ve yeniden ayarlanma enerjiyi ısıya ve dirence çevirir. Sürtünme dediğimiz şey burada tam olarak bu geçmişe bağlı gecikmeli iç tepkinin sonucudur. Burada manyetik alanın ne olduğunu anlamak birden daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü eğer manyetik alanı sadece çekme kuvveti gibi düşünürsek bu deney anlamsız görünür. Ama manyetik alanı maddenin iç düzenini değiştirebilen bir fiziksel çerçeve olarak düşünürsek tablo netleşir. Alan sadece cismi çekmiyor. İçindeki küçük mıknatısları da yeniden organize ediyor. Ve o yeniden organizasyonun bedeli mekanik direnç olarak geri dönüyor. Aslında mıknatısın demir çekmesiyle bu yeni temassız sürtünme deneyi arasında derin bir ortak nokta var. İkisinde de belirleyici olan şey maddenin içinde bulunan küçük manyetik momentlerin alan karşısında nasıl hizalandığı. Demirde domainler yeniden düzenlenir ve çekim oluşur. Deneyde ise dönebilen küçük mıknatıslar yeniden düzenlenir ve sürtünme doğar. Yani mıknatıs uzaktan çekiyor ile temassız sürtünme oluşuyor. Aslında aynı büyük resmin iki farklı görüntüsüdür. İşte bu nokta gelecekteki uygulamalar açısından heyecan verici. Mikro makinelerde, nano aygıtlarda ve hassas mekanik sistemlerde en büyük sorunlardan biri aşınma. Temassız sürtünme gözlenmiş olması her boşluklu sistemin sürtünme üreteceği anlamına gelmez. Bu etki özel bir manyetik düzen ve özel bir dinamik gerektirmektedir. Ayrıca deney şu an makroskopik bir düzenekte gösterildi. Bunu doğrudan her teknolojiye uygulamak için daha çok çalışma gerekecek. Sürtünme her zaman aşınma ve fiziksel temas demek değil. Bazen düzeni koruyamamanın bedelidir. İşte bu noktada gelecekteki uygulamalar açısından konuşacak olursak, mikro makineler, nano aygıtlar, hassas mekanik sistemlerde aşınma büyük bir sorun teşkil etmektedir. Temas varsa zamanla bozulma da vardır. Ama eğer direnç ve sönümlenme gibi etkileri temas olmadan alanlar aracılığıyla ve iç düzeni yöneterek üretebilirsek aşınmasız çalışan yeni mekanik ilkeler geliştirebiliriz. Geleceğin makineleri sadece dişli ve yataklarla değil, görünmeyen alanlarla da tasarlanabilir. Toparlayacak olursak bu mıknatıs deneyindeki temel mesele doğanın görünmeyen düzenlerinin mühendisliğe nasıl dönüşeceğini sorguluyor olmamızdır. Eğer alanlar maddenin iç yapısını bu kadar güçlü biçimde yönlendirebiliyorsa, gelecekte makineleri yüzeyleri değiştirerek değil, iç düzenini programlayarak inşa edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.